Gayet. Merhaba dostlar. Arzu Altıntaş'la huzurlarınızdayız. Arzu hoş geldin yayınıma. Hoş bulduk, merhabalar. Evet, bugün 21 Haziran. Bugünün bir önemi var. Dünyada dünyada Kuzey Yarımküre'de yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesini yaşayacağız bugün. Böyle bir gün ve yazın tam da artık en uzun günü. Ben yaz mevsimini çok seviyorum Arzu. Bilmiyorum senin yazla, kışla aran nasıl ama ben kışı hiç sevmem. Ben de kışı çok seviyorum. Öyle mi? Kışın sevgiliyle yorgan altında sıcak bir yatakta sarılıp yatmak çok güzel olur ama senin sevgilin de yok. Kışa kadar olur mu diyorsun? Onu da yüzüme vurmayaydınız iyiydi. Elbet olur. Burcu Özberk ne dedi? Kitabı vardı okumadık mı? Okulu vardı gitmedik mi? Elbet biz de bir gün bulacağız. O kış mevsimi gayet iyi geçecek. Evet, inşallah. Burcu Özberk'i de biraz sonra konuşacağız. Ben yaz çocuğuyum. Benim burcum da Aslan. Doğum günüm de işte Temmuz'a denk geliyor. Aa, geliyor doğum günün. Evet, dolayısıyla yazı çok seviyorum, aşırı seviyorum. Kışı hiç sevmem. Karı hiç sevmem. Uludağ filan yani davet gelir gitmem. Gittim tabii, çok gittim ama sevmem. Sen ise tam aksi öyle mi? Senin doğum Ya günün ne zamandı? benim 17 Mart. 17 Mart. Ben soğuğu seviyorum ya. Sıcakla mücadele edemiyorum. Sıcak çok fazla geliyor bana. He, anladım. Seviyorum. Hava puslu olsun, yağmurlu olsun, şimşek çaksın. En bayıldığım hadiseler. Evet. Peki, bugün aynı zamanda Babalar Günü. Tüm, seyircilerimizin babalar gününü kutluyoruz. Kaybettiğimiz babalara da rahmet diliyoruz. Senin de babacığın Allah rahmet eylesin. Evet, evet. Mekânı cennet olsun. Amin. Bütün kaybettiğimiz tüm babaların yanımda kuzenim var. Lara arkada bizi izliyor. O da babasını çok yeni kaybetti. Ben de Öyle bayağı mi? oldu. 2019'da falan kaybettim. Babasını kaybetmiş herkesin başı sağ olsun. Allah hepimize dayanma gücü ve sabrı versin. Ama babası hayatta olanların da bu güzel ve kutlu günü çok güzel geçsin. Ben şeye çok karşıyım. İnsanlar anneler gününde de babalar gününde de bunu kutlayanlara karşı hep bir tepkileri oluyor. Yani birimizin annesi olmuyor, birimizin babası olmuyor. Bence çok güzel ve kutsal günler. Hani evet, kaybetmek çok üzücü ama bir nevi kaybetmiyoruz. Hep bizimle birlikte yaşıyorlar. O yüzden o insanlara karşı da ya işte benim babam öldü de siz kutluyorsunuz da bilmem neydi falan öyle diyenlerden de pek hoşlaşmıyorum. Birbirimize saygılı ve sevgili olmamız lazım. Kimsenin annesi babası şey değil, ölümsüz değil. O yüzden ben coşkuyla kutlayan herkesi de babasını kaybetmiş bir insan olarak kucaklıyorum hepsini. Evet, yani belli bir yaş gelince maalesef büyüklerimizi kaybetmeye başlıyoruz. O zaman da büyüdüğümüzü anlamaya Anlıyoruz. başlıyoruz. Çevremizdeki arkadaşlarımız da eksilmeye başlıyor belli bir yaştan sonra. Yaşlandığımızı demeyelim, hadi daha yumuşak söyleyelim, yaş aldığımızı, eee, anlıyoruz ama hayatın gerçeği bu. Eee, Alışıyoruz, ona da alışıyoruz. Kahretsin ki alışıyoruz. Ne Evet. yazık ki alışıyoruz o büyük acılara. Laracığın da başı sağ olsun. Allah sabır versin Lara'ya. La Amin. Lara'ya demin merhaba dedim, çağırdın yayından önce. Bir gördüm arkanda. Çok güzel bir kız. Sizin, aile, akrabalar hep hanım Sarışın. tarafları güzel insanlarsınız. Evet. Hem sarışın hem çok güzeller. Kendimi ayrı tutarak bütün Evet, sülale çok güzel. Kuzenlerim, ondan sonra evet. kardeşim, yeğenlerim gerçekten çok güzeller maşallah. Memleket nere? Nerelisin? Babam rahmetli muhacir, Bulgaristan göçmeni. Annem Çerkes. İşte bak. Bulgaristan'a dayanıyor. Ya, yani, o göçmen,
Trakya göçmeni, Balkan göçmeni ve Çerkezler, Kafkas tarafı filan hep güzel insanlar. Evet, bu Peki arada bir şey söylemek istiyorum. Lara'nın tabii, babasını bütün Türkiye çok iyi tanırdı benim kuzenimi. Sen de tanırsın. Birkaç kez konuşmuştuk. Türkiye'nin en büyük voleybolcularından daha sonra antrenör olarak tabii, devam etti. tabii, tabii. Bu şimdi alkışladığımız Vakıfbank Güneş Sigorta Kızları şampiyon olduğunda gördüğümüz birçok şampiyon olan kızların hocasıydı. Çok kıymetli birisiydi Muhammed Görken, Lara'nın babacığı. Tabii, Çok tabii. iyi bir sporcuydu. Hiç sigara, alkol hiçbir şeyle alakası yoktu. Bir anda çok amansız bir hastalığa yakalandı. İyi canım ya. Neydi Lara? MSA. MSA. Yani Ay o kadar sporcu bir canım adam. benim ya. Bir anda Mami, biz hep Mami derdik. Türkiye'nin çok iyi tanıdığı bir isim voleybolda. Çok usta bir isim. Sağ olsun Voleybol Derneği de Hı, herkese çok sahip çıktılar. Hastalığında yanındaydılar. Yani inanılmaz hayatı sporla geçmiş bir adam bir anda elimizden uçtu, kaydı, gitti. O yüzden de bu hastalıkla savaşan, o da anmamızı istedi. Herkese de şifa dilerim tez vakitte. evet, yani, gerçekten amansız çoklu sistem atrofisi diye geçiyor. Nörolojik ve ölümcül ilerleyen bir hastalık. Geçtiğimiz günlerde, bir intihar vakası olmuştu. Kimdi? Ünlü yapımcı. Bu hastalığa yakalandığını mı Erol öğrenip de Köse. Erol Köse. Bu hastalığa yakalandığını öğrenip ümidini kesmişti, değil mi? Evet, Değil mi? evet, Değil mi? evet. Çünkü evet, Allah Kaslar rahmet eylesin. zayıflıyor. Mami mesela çok iyi birisi. İnanılmaz ya, sabah 7'den gece 2'ye kadar spor yapıyordu. Böyle bir adam yoktu. İşte bir sürü eğittiği çocuklar vardı. Ondan Hı sonra hı. voleybolcular, onlar bunlar. Onun haricinde tenis oynuyordu, onu yapıyordu, bunu yapıyordu. Bir anda yani adam bir anda önce bacağı sekmeye başladı. Hani dedi ters Hı. bir hareket yaptım herhalde teniste falan. O halde bile gitti yine ders verdi, onu yaptı, bunu yaptı falan. Sonra günden güne tabii durum, tablo çok kötüleşmeye başladı. Yani diyorum ya hiç sigara, alkol, sadece sporla yoğrulmuş bir insandı. Bir anda kaybettik maalesef. Hepsinin mekanları cennet olsun. Amin. Hayat bir sınav Arzucuğum, Lara'cığım. Hepimiz biliyoruz bunu. Hepimiz bir sınav veriyoruz burada. Öyle ya da böyle. Yarın ne olacağını hiçbirimiz bilemiyoruz. Mami'nin başına gelen olay bunun en çarpıcı örneklerinden biri. Bu kadar sporcu bir insan. Türk voleybolunda bu kadar başarılı sporcu kazandırmış bir insan. Alkolü yok, sigarası yok ama e, yaşanan olaya bak. E, Evet, senin gibi bana yapacağımız hep kızardı. Sigara, evet, tütün maddesi kullanıyorum ya, tütün ve bütün türevleri sağlığa zararlı. Böyle evet. sürekli konuşurdu bana. Arzu söndür onu. Arzu söndür onu. Arzu bak spor Ya yap. Arzu şunu yap. Karbonhidrat yeme. Nasıl biliyor musun? Ölçüp tartıp biçip yiyordu. Hani geliyordu aile yemeklerimizde. Börekler, çörekler sürüp. evet. Evet, maalesef, maalesef. Mekânın cennet olsun. Amin. Sizlerin de başınız sağ olsun. Allah sabır versin. Peki, Cümlemizin. evet. Peki arkadaşlar, bugün magazin gündemi biraz yoğun. Afra Saraçoğlu ile ilgili beğendiğim bir yorum var. Onu da okuyacağım. Bilal Özcan TV YouTube kanalında. Bu kanalda videoların altına yaptığınız yorumları, yazdığınız yorumları tek tek okuyorum. Onlardan biri bu. Afra Saraçoğlu'nu çok iyi anlatan bir yorum. Ondan önce Gülşen demiş ki, şarkıcı Gülşen, sen de gördüm. Arzu Altıntaş'ın 5 Dakika Magazin isimli yıkılan bir magazin sayfası var arkadaşlar Instagram'da. En ilginç haberler orada. Ben de oradan faydalanıyorum zaman zaman. Estağfurullah. En büyük lüksüm o kadar çalışıp Harbiye'de konser verdikten sonra şımarma şansı olarak dilli kaşarlı tost ve kazandibi yemek diyor. Ya gerçekten en büyük lüksü bu olabilir mi? Bence öyledir ya. Yani yalan değil. Çünkü çok yoğun çalışıyorlar. Çok da kendilerini kapatıyorlar. Çok kapalı bir dünyada yaşıyorlar. Hep evlerindeler falan. Konser sonrası kendini şımartmak için gidip onu yapıyordu. Bir de çok tabii dikkat ediyor Gülşen. Aldığı glutene, şekere, ona buna falan. Bence konser sonrası hepimiz mutlu olduktan sonra kendimize bir şans veriyoruz, bir ödül veriyoruz ya. Evet. Bence bunu yapıyordur ve doğru söylemiştir yani. Ya ama yani en büyük lüksüm derken şimdi
çok şöhretli ve yıllardır zirvede olan isimlerden biri. Çok para kazanıyor. Yani gerçekten lüks yaşantısını, ışıltılı yaşantısını geri planda bırakıp hiç ondan söz etmeyip yani işte kendini kendine ne kadar iyi baktığını bize anlatmak için böyle laf ola işte yine de yapıyordur bunu ama Bence mesela değildir ya. sahip olduğu son model spor araba hiç söz etmez. Ne bileyim ben şaşalı gittiği bir tatilden hiçbir ünlü hiçbir zaman sen bilirsin ama Arzu onları çok iyi tanıyorsun. Şöhretli isimleri. Nerelerde ortamlarda tatiller yaparlar ama hiçbir zaman halka bahsetmezler. Yani en büyük lüksüm demesi biraz abartı geldi. Bana onu söylemek istiyorum. Bana gelmedi çünkü Gülşen biliyorsun bir açıklaması vardı. Konsere çıkmadan önce 3 tas su yapıp evi silip öyle çıkıyormuş yani. O yüzden hani o mentalitede, o yapıda olan insanın bunu da yapabileceğini düşündüm. O genlerden gelen genlerden gelen bir şey o. Çünkü, yoksul aile kızı. Şöhretlerin çoğu sen de biliyorsun ki orta hâlli ya da yoksul ailelere mensup insanlar. Yıllarca annesine ev işlerinde yardım etmiştir muhakkak. Yerleri silen annesinin arkasında o da silmiştir filan. Camlara çıkmıştır. Hâlâ bak, temizlikçiye ve temizlik ücretleri 8-10 bin lira İstanbul'da neredeyse. O ona batar, rahatsız olur, onu veremez. Anlatabiliyor muyum? O yüzden altına bir şalvar giyer, başına bir başörtüsü ters bağlar. Ondan sonra çıkar cama. Ondan onu yapmış olması. Bu Yok arada bence değil ya. değil mi Yani diyorsun? yatılı Bugün kadını formundasın. vesairesi Bugün daha da vardır yani. formundasın. Bugün daha da formundasın bakıyorum. Söyle bakayım neden diye. 2 gün 3 gün hasta yattım ya kendimi buldum. Peki takılıyorum. Peki. Evet Yani söyle. düşünsene ben konsere çıkacak olsam 3 su evi silemem. Silersem konsere çıkamam yani. Ama işte o alışkanlık o yani hep yapa yapa. Ben de çok Çıkamam. ben Valla de çok fenayım. Hep yapa yapa ona sıradan geliyor artık. Araba sürmek gibi. yani olabilir de çok yorucu ev silmek yani. Paspas Düşünsene yapmak. 3 su evi siliyorsun konsere çıkıyorsun. Evet. Şimdi burada, dilli, kaşarlı tostu çok nadir yerim ben. Ay en Eee, sevdiğim benim. En evet, sevdiğim. ben öyle, yani büfede görürsem filan ayaküstü gittiğim zaman, en sevdiğin mi? Evet. Yani ara sıra yersin öyle mi? Tabii bulduğumda hiç affetmem. Evet. Peki, bizi, her yerden izliyorlar. Yurt dışından izleyenler de mutlaka bilirler ama ben şöyle bir hemen, yapılışını söyleyeyim. Dilleri ısıtın. Bu ne dili? Haşlanmış dana dili. Şarküterilerde dilimlenmiş olarak bulabilirsin diyor. Gemini'ye soruyoruz. Reklam değil ha bu arada. Kaşar peyniri 4-5 dilim, taze kaşar veya dil peyniri, ekmek 2 dilim tost ekmeği, tereyağı olmazsa olmaz bir tatlı kaşığı ekmeğin dışına sürülüyor. Ay Çok az karnım da aç zaten. çok az hardal veya ketçap, arzuya göre, isteğe göre. Dilleri ısıtın diyor. En önemli püf noktası dilli kaşarlının olayı etin sıcak ve yumuşak olmasıdır. Tost Valla o yanlış tarif vermiş. Ben sana söyleyeyim. şunu bitireyim. Tost makinesini ya da bir tavayı ısıtın. Dilimlerini arkalı önlü çok hafifçe kurutmadan sadece yağ salınacak kadar 1 dakika kadar ısıtın. Katmanları oluşturun. Ekmek diliminin tabanına önce kaşar peynirlerini dizin. Sen bu arada sipariş verebilirsin. Ay Üzerine zaten sıcacık açım ya. olan dilimlerini yerleştirin. En üste tekrar bir kat kaşar falan, böyle gidiyor. O Sen yalan. Yalan neden? öyle değil bak ben çok sinirlendim. Dilli kaşarlı 700 lira 500 lira falan olmuş. Gittim herhangi bir marketten ki birkaç market var iyi dilli satan yani Evet. füme et satan. Gittim aldım o füme eti tost makinesine koyuyorsun azıcık tereyağıyla minik böyle 1 saniye çeviriyorsun. Sonra ekmeğin içine onu koyuyorsun. Dilli kaşarlı da öyle hardal mardal olmaz. Üstüne de full kaşar onu bir ısıtıyorsun. O kadar öyle ketçap meçap hiçbir şey koyulmaz ona yani. O kadardır. Yaptım geçen haftalarda 3 kere 4 kere.
Yaptın, afiyet olsun. Bu arada, acıktıysanız, Ben çok kusura açım. bakmayın, kusura bakmayın. Çok açım Peki. ben. Ya, çok açsın, peki. Ya, bu Safiye Soyman çılgın ya, hakikaten çılgın ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey Armağan Çağlayan'ın programına katılıyor. İşte, eee, s erkeklerden filan konu açılıyor. Her başarılı ne diyor? Bir dakika. Erkeğin altında bir kadın yatar diyor. Evet ya, böyle bir laf olabilir mi ya? Ne diyorsun ya? Ya Ha? Safiye Hanım bu. Bu çok normal ya. Şimdi ben tanıyorum Safiye Hanım'ı. Şimdi burada anlatamayacağım. O kadar sakarlıkları, o kadar tatlı tatlı şeyleri var ki. Ben inanıyorum yani yapmıştır bunu da. Evet, evet, videosu var, sosyal medyada dolaşıyor. Ben de kullandım. Her başarılı erkeğin altında bir kadın yatar. O lafın aslı tabii şey, her başarılı kadının, erkeğin arkasında bir kadın vardır, değil mi? Evet öyledir orijinali. Ama öyle de Orijinali. olur yani. Ya, o olmaz o ya. Ya, o amaca uymuyor ki. O anlatılmak istenen manaya, Safiye hizmet Hanım etmiyor. uydurmuş yani. Vardır bir bildiği. Safiye Öyle. Soyman yani. Ben mesela hep böyle sakarlık yapan saf böyle arkadaşlarım hep şey derim. Safiye Soyman mısın ya falan derim. Çok severim Safiye Hanım'ı bu arada. Yani dünya tatlısı aynı göründüğü gibi ekrana yansıttığının daha da safı bir kadın yani. İnanılmaz seviyorum. Safiye Soyman'ı ben de çok seviyorum. Bilal'cim diyor çok açım diyor. Faik'le beraber diyor bir restorana gitmek istiyoruz diyor. Fakat diyor balıkçı restoranı olsun istiyoruz diyor. Bir baktım diyor bir tabela diyor. Resmi diyor. Yunus resmi diyor. Tamam burası balıkçı restoranı. Hadi Faik park et arabayı. Park etti Faik. Bir girdik Liberal Parti'nin Liberal. teşkilatı diyor. Böyle bir şey var mı? Liberal Parti logosu Yunus ya. Yapar yani çok normal. Bana da çok bir şey yaptı da burada söyleyemeyeceğim. O kadar komik ki. Yani anlatamam sana. Yayın sonrası söyle anlatayım. Yerlere düşeceksin gülmekten. Çok komik kadın ya. Safiye Soyman ünlü şarkıcımız ve yıllardır da magazin gündeminde hep en üstlerde olan aynı zamanda da bir ekran yıldızı. Televizyonda yaptığı programlar, iştirak ettiği programlarda da gülme rekoru kırılıyor. Eğlenceli Tabii. bir insan. Evet. Şimdi Televizyonculukta da bunun üstüne bir şey söyleyeceğim. tabii. Yıllarca televizyonda olduğum için reytingler ne zaman çok kötü olsa düşse yukarıya kaldırmak gerekse Safiye Hanım'ın paçalarına yapışırız. Safiye ve Faik Bey'i davet ederiz. Gerçekten diplere düşen reyting Safiye ve Faik'le birlikte havaya uçar. Bütün televizyoncular bilir bunu. Çok doğru söylüyorsun. Çok doğru söylüyorsun. Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in anne olacağını geçen hafta öğrenmiştik. Hande Erçel'in bir paylaşımından öğrenmiştik ama Gamze Erçel bugün Babalar Günü ya, bugüne bir video ayırmış. Bugün yayınlamayı uygun buldu, paylaşmayı uygun buldu. Orada da eee, kocasına baba olacağı müjdesini nasıl verdiğini yayınladı. Kamerayı kurmuş bahçede, evlerinin bahçesinde. Eşini yanına çağırıyor ve arka cebinden o ultrason fotoğraflarını çıkarıyor ve veriyor kendisine. Adam eee, sevinçten çıldırıyor, zıplıyor filan. Eee, Nasıl buldun bu şekilde haber Çok vermesini ve tatlı. tatlı ama aynı zamanda sosyal medya malzemesi de yapıyor böyle bir özel olayı. Ya yapabilir ne olacak ki? Dünyanın en güzel şeyi çocuk sahibi olmaktır diye düşünüyorum. Her yayınında beni linçliyorlar. Bu kadın şöyle, bu kadın böyle, evliliğe karşı, çocuğa karşı. Karşı değilim kardeşim. Bulursan çok mutlu ve güzel bir şey yani. Mutluluğunu paylaşıyor. Gördüm ben senin haberinin altına baktım. Yine o Hı hı. kadar acayip insanlar ki bunun altına bile ne kadar ayıp, ne kadar günah. Bunu niye göster? Ya nesi günah kardeşim? Kadın hamile, mutlu.
İkinci çocuğunu doğuracak. Sana ne yani? Sana mı kaldı günahı, ayıbı yani? Gördün mü sen bilmiyorum. Senin haberinin altında okudum ben. Okudum. Ya bırakın bir insanlara hayırlı olsun demeyi öğrenin. Mutluluk paylaşmayı öğrenin. Allah sağlıkla kucağına alsın demeyi öğrenin. Enteresan insanlar ya. Bu kadar mutlu bir şeyden bile bir negatif bir olay çıkartıyorlar. Çok enteresanlar. Ben çok mutlu oldum görüntülerden. Çok tatlı. Kalbimde böyle güller açtı. Acayip sevindim onların adına. Çok mutlu oldum çünkü çocuklarıyla ilgili çok çok zor bir dönemden geçtiler biliyorsun. Çocuk hastaydı. Hastalığı atlattılar vesaire. Mutluluğunu da paylaştı. Yani niye hep kötülüğü görmek istiyorsunuz? Niye mutluluğa alkış tutmak zorunuza gidiyor? Bunu anlamadım yani. Evet, insanlar eleştiriyorlar. Ya diyorlar bunu kendi aranızda kutlasanız da niye bize paylaşıyorsunuz falan ama paylaşmadığı zaman da gizlediği zaman da niye gizliyorsun derler. İnsanlarda bir tuhaf hakikaten. E, Evet. Sen hiçbir öyle, şey sen kendi aranda paylaş. Sen öyle, evet. ona da çok saygı duyuyorum. Ben 9 köye duyurmak istiyorum. Duyuruyorum. Sana ne? Sana ne yani? Gerçekten bu insanların artık bu negatif yorumları vesaireleri benim artık sinir ve sinir katsayımı yükseltip sabrımı taşırdı. Görmek istemiyorum. Ben de senin o negatif yorumunu görmek istemiyorum. Çünkü ben bakınca gencecik bir çift, evladı hastalık geçirmiş bir çift. Bakınca mutluluk duydum. Sen ondan mutsuzluk duyuyorsan demek ki senin gerçekten hayatla ilgili, dünya ile ilgili bir takım sıkıntıların var diye düşünüyorum. Evet, Arzu hatırlattı. Evladı hastalık geçirmiş. Çocukları mavi, kızları mavi. O da zannedersem 8 yaşında şimdi. Kansere yakalandı. Ne? Evet, Bunlar 3 sene evvel ve minicik bir çocuk. minicik bir çocuk ve aile yıkıldı. Yoğun tedavi sonrası çok şükür ki hayata döndü kız, iyileşti ve çocuk olmasının çok büyük avantaj olduğunu söylediler doktorlar. Yakalandığı cinsle ilgili kanser türü. Tabii şimdi mesela onun için de yapmışlardır muhakkak. Tabii ki olacaktır ama doğacak olan kardeşinin kök hücresi muhakkak alınacaktır. İleride Allah korusun evlerden uzak Allah bir daha yaşatmasın. O çocuk bir hastalık yaşadığında kardeşinin kök hücresi onu kurtaracaktır yani. Aynen öyle. Çok doğru söylüyorsun. Allah korusun. Eee, Kıvanç Tatlıtuğ buralarda, Bodrum'da, Yalıkavak'ta, Yalıkavak'ta babasına dev almıştı. Kendisinin de çok güzel bir evi var. Şu anda teknede değiller, evde tatildeler ve oğluyla, eşiyle tatilin, denizin, güneşin tadını çıkarıyor Kıvanç Tatlıtuğ. Başak Dizer daha ziyade güneşleniyor şezlongda. Oğlu Kurt Efe ile birlikte denizde hep Kıvanç Tatlıtuğ ve sörf yapıyor. Şimdiki sörf olayları da biliyorsun tuhaf, jetli, motorlu filan. Yani işin içinde teknoloji de var artık. Denizde surat yapıyor, eğleniyor, oğlunu da eğlendiriyor. Balık da tutuyorlar. Kıvanç Tatlıtuğ'un bir balıkçı yönü var bilirsin sen. Evet, evet, evet. Çağatay Ulusoy'la filan böyle avlara filan çıkarlar tekneyle. Ee, Bazen Marmaris taraflarında filan. Evet, şimdi ve Kıvanç Tatlıtuğ'un o müthiş fiziği, fotoğraflara bakıyorum bir yandan. Eee, ve bu arada fark ettim evlilikleri 10. yılına girdi. 10. yıldalar. Ya ünlülerin evlilikleri hep böyle şeyli olur ya, sorunlu olur ve bu kadar uzun sürmez. Bu kadar yakışıklı bir adam, bu kadar sevilen, beğenilen bir insan. Kadınların da ilgisi çok büyük. Sosyal medyada her Kıvanç fotoğrafın altına yazıyorlar. Sen de yıllardır ünlüleri takip eden bir televizyoncu olarak ne diyorsun? Nasıl yürüyor böyle mutlulukla, huzurla bu evlilik? Bence artık ünsüzlerin evliliği yürümüyor. Bence ünlülerin yürüyor. Gerçekten değişti. Bak Barış Arduç, Gülşah Ay, Özay. bugün zirvedesin. Bugün zirvedesin. Yatmak çok iyi geldi. Yorulmuşum demek ki. Bugün Hani zirvedesin. baktın çok Manşet yakışıklı. konuşuyorsun. Hep manşet konuşuyorsun bugün. Pardon, E, evet.
çok yakışıklı, çok güzel hanımefendiler. Acayip mesela Kıvanç'la eşi acayip yakışıyorlar ve acayip mutlular. Barış Arduç, Güpse Özay acayip yakışıklı, acayip birbirlerine yakışıyorlar. İşte onlar gibi aklıma gelmiyor şimdi. Böyle çok ünlü çiftler var evli. Bayağı da yürüyor evlilikleri ama sonra normal hiç ünlü olmayan insanlara bakıyorsun. Bir senede boşanıyor, 6 ayda boşanıyor, evliliği yürümüyor, birbirlerine giriyorlar vesaire vesaire. Bence artık ünlülerin evliliği yürüyor. Bunlar da en büyük örnek yani insanlara. Ünlülerin evlilikleri yürüyor artık diyorsun ve örnekler de veriyorsun. Peki şimdi Kıvanç Tatlıtuğ'a sormuşlar. Eee, Kıvanç Tatlıtuğ Başak Hanım'a olan sevgisinin her geçen gün arttığını ve onu her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendiğini belirtiyor. Abartıyor mu sence? Her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendiğini belirtiyor. Ayrıca bir insanı sevmenin onun mutluluğu için çaba gösterdiğinde başladığını vurguluyor. Yani Kıvanç Başak Dizer'in mutluluğu için çaba gösterdiğinde sevmesi başlıyor, sevgisi artıyor diyelim çaba gösterdikçe. Başak Hanım da ilişkilerinde arkadaşlığın ve iletişimin önemine dikkat çekiyor. Başak Dizer verdiği bir röportajda Kıvanç Tatlıtuğ kıskanıp kıskanmadığı sorulduğunda o kadar beğeniyorum ki herkes görsün istiyorum. Hani devamlı fotoğraflarını paylaşıyordu bir ara. Yunan Evet. adalarını gezdiklerinde Kıvanç Tatlıtuğ'un mayoyla fotoğraflarını paylaşıyordu karısı. Herkes görsün istiyorum, o kadar beğeniyorum ki diyor. Kıskançlık olmadığını, tam tersi eşini kendisini de herkesle paylaşmaktan mutlu olduğunu söylemişti. Yani o zaman aralarında çok sağlam bir güven var demektir, değil mi Arzu? Tabii ki, tabii ki güven, sevgi, sadakat hepsi bir aradadır. Ben Başak Dizer'in yerinde Kıvanç Tatlıtuğ ile evli olsam 7/24 paylaşırım. Kadın Bak, çok haklı pay yani. öyle Tabii mi? canım yani. Niye paylaşmayasın ki? Çok yakışıklı bir adam. Kadın da çok kendini bilen bir adam. Kadın Başak Dizer. O yüzden hani niye zaten o paylaşmasa bütün Türkiye biliyor ve görüyor dizilerde orada burada. Acayip yakışıklı bir kocası var. Gayet de gururla paylaşıyor. Helal olsun yani. Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal da onlar da çok örnek çift mesela. Evet. Onlar da 10 yılı 12 yıl falan oldu oldu. galiba. Evet, 12 yıl oldu. Onlar da çok mutlular ve 2 kızlarıyla birlikte. Evet, çocuk doğuruyorlar, ürüyorlar. Mesela bir de normal ünsüz insanlara bak. Şimdi hani biz bekarlar tarafında olduğumuz için saçma sapan, ya hayatta hiçbir şeyi olmayan tipler geliyor. Ben aşktan korkuyorum, ben evlilikten korkuyorum, ben ilişkiden korkuyorum. Ya bir yürü git ya. Kıvanç Tatlıtuğ evlenmiş bu ülkede, Burak Özçivit evlenmiş, Barış Arduç evlenmiş. Sen kimsin ya? Sen niye aşktan korkuyorsun? Sana ne olacak yani? Adı sanı olmayan normal bir insansın yani. Hani böyle böyle tipleri ben de çok görüyorum kız arkadaşlarımın etrafında falan filan. Dolayısıyla burada hep şey öne çıkıyor. Yani ünlülerin gerçekten 10-12 yıldır evlilikleri sürüyor, ilişkileri sürüyor, ürüyorlar, doğuruyorlar, bir çocuk daha yapıyorlar. Hani hep o kınadıkları sanat camiasında evlilikler sürüyor. Burak Özçivit'le Fahriye Evcen Evet, mesela. çok Hazal çok Kaya, çift var. Hazal Kaya, Ali Atay, Bayılıyorum onlara. değil mi? Evet, Yani inanılmaz yani. onların da 2 tane çocukları var. Bir erkek, bir kız. Evet, Yani evet, Allah saadetlerini artırsın. Bu amin. arada bu arada beğen yaparsanız mutlu olurum arkadaşlar. 500 izleyicimiz var şu anda canlı yayında ama beğen sayısı ona oranla daha düşük. Lütfen beğen yapın. Bizim için önemli. Algoritmanın sizleri algılaması bizler için çok önemli arkadaşlar. Ve abone olarak izlerseniz de e, mutluluğumuz artar diyeyim. Peki ya Ajda Pekkan dijital ortamda şarkılarının yapımcılar tarafından kullanılmasına
karşı çıktı. Onlar tarafından şöyle daha doğrusu okuyayım. Ajda Pekkan bir dava açmıştı. Davanın konusu da sanatçının eserlerinin dijital platformlarda izinsiz kullanıldığına dairdi. Ve bunun durdurulmasını talep etmişti Ajda Pekkan ve bu davayı kazandı. Bu mahkemeyi kazandı. Ajda Pekkan Sabah gazetesinin haberi ve mahkemeden Ajda Pekkan lehinde karar çıktı. Dijital yayınlar engellendi. Yani Ajda Pekkan'ın e, mahkemeye ismini verip talepte bulunduğu şarkılar o firmalar tarafından artık dijital platformlarda yayınlanamayacak. Şöyle e, bunun aslı fikri mülkiyet hukukunda sadece besteci ve söz yazarı değil, şarkıyı icra eden sanatçıların da hakları bulunur. Buna bağlantı haklar deniliyor. Şarkıyı söyleyen kişi o eseri kendi yorumuyla canlandırdığı için bu icrasının kaydedilmesine, çoğaltılmasına ve umuma iletilmesine izin verme veya yasaklama hakkına sahiptir. Türkiye'de dijitalleşmeyle birlikte müzik endüstrisinde önemli değişiklikler yaşandı. Bütün dünyada yaşandığı gibi eski dönemlerde plak veya kaset formatı için yapım şirketleriyle sözleşme imzalanmıştı, imzalanırdı. 2000'li yılların başından itibaren birdenbire dijitalleşmeye geçince eski verilen sözleşmelerin dijital ortamlar için bir hükmü yok. Orada bir boşluk var ama yapımcılar senin de çok iyi bildiğin, tanıdığın o Unkapa'nın benim dediğim olur, ben yaptım oldu mantığındaki yapımcıları hiç sanatçıları aramadan, sormadan bir sözleşme yenileyelim, dijitali de katalım işin içine demeden e, kendi bildikleri gibi dijital ortamlarda da o şarkıları paylaşmaya başladılar. Oradan gelecek telifi de almaya devam ettiler. Sibel Can karşı çıktı mesela. Sibel Can da dava açmıştı. Nükhet Duru dava açmıştı. Edip Akbayram hayattayken dava açtı ve mirasçıları kazandı davayı. Suat Suna, Sertab Erener, Ebru Gündeş, Mustafa Sandal aynı meseleden hepsi de davalar açtılar ve hepsi kazandılar. Şimdi de Ajda Pekkan dava açtı ve kazandı. Çok da haklılar yani. Haksızlar mı? Gayet haklılar. Bu ülkede hak aramak hep insanlar tarafından vay ne gerek vardı Ajda Pekkan niye açıyor falan filan diye görülüyor. Hiç çok gerek vardı. Gayet de iyi yapmış. Hakkını almış. Değil mi? Gayet de iyi yaptı. Evet. Niye bıraksın ki? Evet. Çok sokak hayvanlarını seviyor. 100 tane sokak hayvanını doyurur elde ettiği haklarla. Belki de 1000 tane, belki de 5000 tane. Hakkı yani kadının hiçbir şey yapmasa da hakkı. Evet ve yapımcılar bütün bu saydığım sanatçıların mahkemeleştiği yapımcıların içinde hep aynı isimler karşımıza çıkıyor biliyor musun? Burada Evet. söylemeye gerek yok. Hepimiz Zaten biliyoruz. piyasayı bilenler biliyor. Hep aynı yapımcılar karşıya çıkıyor. Ya kardeşim arasana sanatçıyı arasana sorsana gel senin hakkına girmeyeyim ben. Konuştukları zaman ama onlardan dürüst insan yok. Tabii Gel tabii. tabii gel bir sözleşme yapalım, bir şey yapalım. Sana istediğin nedir benden? Ben bunu dijitalde de yayınlamak istiyorum. Para kazanalım, beraber yapalım falan diye hiçbir teklif yok. Allah gözlerini doyursun. Amin ama o yapımcılar biz haber girdiğimizde hasbelkader röportaj yaptığımız ya da haberin arkasında onların sahip olduğu, telif haklarına sahip olduğu müzik varsa tak diye bizi telif hakkı atıyorlar. Hiç demiyorlar bunlar haber yapıyor kardeşim. Senin şarkından bizim ticari bir getirimiz yok. Röportaj yapılıyor. Arka fonda o şarkı çalıyor. Ne yapalım? Silemiyoruz. Kendileri hiç acımıyorlar. Dakikada telif atıyorlar. Kaç kişinin hesabı inanılmaz zora giriyor bu sebeple yani. Çok doğru söylüyorsun. Çok doğru söylüyorsun. Çok haklısın. Afra Saraçoğlu ile ilgili onun bütün vasıflarını anlatan bir e, demin de söylemiştim bir yorum okudum. Onu burada bir kısmını kısaltarak söylemek istiyorum. Afra çok
doğal güzelliğe sahip, tatlı, çalışkan, neşeli, yetenekli, enerjik, becerikli, güçlü ve Tanrı'nın izniyle oldukça zengin bir kız. Bu yüzden kim böyle bir kızı istemez ki? Poyraz'la ilişkisi konusunda bir yorum yapmış da Afra'nın vasıflarını onu seven ve ortaya çıkışından beri takip eden bizler Tanrı'dan ona sağlık, mutluluk, başarı ve kaderinde yazılı olan bir erkek vermesini diliyoruz. Kim olursa olsun. Tanrı'nın izniyle. Tanrı Tanrı diyor. Bu yabancı dilden çeviri. Bir yabancı takipçimin yorumu bu. Kim olursa olsun demesi enteresan. Yani o mutlu olsun. Afra Saraçoğlu mutlu olsun. Koşulsuz. Bak burada Mert olsun illa demiyor bu mesela. İşte Poyraz olsun. Afra mutlu olsun. Mutlu olacağı bir kişi olsun arkasında. Özelliklerini tekrar sayıyorum. Çok uzun süredir takip eden bir fan yazmış. Çok doğal güzelliğe sahip. Bir eksik var burada. Bir özelliğini yazmamış. Bilmemesi imkansız. Çok doğal güzelliğe sahip. Bakalım sen bilebilecek misin? Çok güzel, çok doğal güzelliğe sahip. Tatlı. Afra çok tatlı. Bıcır bıcır. Kardeşim olsun. Çalışkan. Çok çalışkan ha. Evet. Neşeli, yetenekli. Çok neşeli, gerektiği zaman o aşırı yetenekli, enerjik, becerikli, güçlü ve Tanrı'nın izniyle oldukça zengin bir kız. Çok zengin oldu tabii, çok kazanıyor. Dizilerden, reklamlardan daha çok kazanıyor belki reklamlardan, diziden kazandığından çok devamlı bir reklam çekiminde. En son Defakto'ya yine girdi, reklam çekimi yaptı. Defakto 5. senesi Afra ile her yıl uzatıyor ve her yıl üzerine para koyuyor. Yeni zamlar yapıyor. Defakto yurt dışında Afra ile büyüyor biliyor musun? Daha acayip büyüyor. Mağazalar açıyor, cornerlara mallarını yığıyor. Çünkü yurt dışında Afra çok tanındığı, sevildiği için Defakto'yu yönetenler de çok akıllı. Yurt dışındaki Afra'nın şöhretinden ayrıca faydalanıyorlar ama ilk sene belki Afra sözleşmesine onu koymamıştır. Şimdiye kadar da ilk seneden sonra da koymuştur. Hak vereceksin bana. Yurt dışı tanıtımları için ayrı bir gelir, ayrı bir kazanç, ayrı bir para istemesi lazım değil mi? Tabii ki. Global için. Ve Tabii, tabii ki. oradan da Afra eminim ki çok güzel euro kazanıyor ya da dolar kazanıyor. Yurt dışında o parayı tutabilir. Türkiye'ye getirir getirmez. Türkiye'de vergi ödemesi yani yurt dışında kazanırsan Türkiye'de KDV ödemiyorsun. Göstermen şart ama Türkiye'de de yurt dışındaki kazancını Türk vatandaşı olduğun için gelir vergisi ödüyorsun. Gelir vergisi ödüyorsun Türkiye'de ama KDV ödemiyorsun. Yani burada yazılı olmayan 2 tane özellik. İkinciyi de fark ettim. Bir daha sayıyorum ve sana soracağım. Hangi özellik burada yazılı değil? Çok doğal güzelliğe sahip. Tatlı, çalışkan, neşeli, yetenekli, enerjik, becerikli, güçlü ve zengin bir kız. Havalimanında kulaklık takar özelliği yok. Bazen asık suratlıdır özelliği yok. Ay. Peki sizler biliyor musunuz? Afra'nın hangi özelliği burada yok? Afra'nın hangi özellik, 2 özelliği burada yazmıyor. Hangi özellikleri burada yok? Afram'ın sizlerin fanların iyi bildiği hangi özellikleri? Mazhar selam veriyor. Afra Saraçoğlu'nun tekrar soruyorum ve bir 10 saniye daha bekleyeceğim. Yazan olur belki diye. Poyraz'ın kankası da sağ koltuğumda oturuyor. Ö Afra Öyle fanlarına. mi? Yanında değil mi şu anda? Arzu Hanım Evet. neden Afra'dan hoşlanmıyorsunuz diyor. Hayır o Yo, öyle bir şey yok gayet ya. hoşlanıyorum canım. Niye hoşlanmayayım? Dünya tatlısı bir kız. Banu Kavaş burada moderatörüm. Demin Caner de buradaydı. Moderatörüm Caner.
Bu arada sevgilisinden ayrılınca bir ay sonra başkasını buluyor demiş bak birisi. Bir ay değil, asla bir ay değil arkadaşlar, öyle bir şey yok. Bir ay değil. O süre bir ay değil. Peki, Afra çok komik bir kızdır arkadaşlar. Çok Aa, evet, komiktir. onu unuttuk. Çok komiktir Afra. Herkesi de güldürür. İkincisi, burada olmayan, çok hırslıdır. Çok hırslı. Afra'daki hırs az insanda vardır. Ay, ne Çevrenizde bildiğiniz güzel. ama Bende de olumlu, olsa ya, hırslı insanları önceden hiç sevmezdim, artık çok seviyorum. olumlu anlamda başkasına zarar verecek hırstan bahsetmiyorum. Kendisini yükseltme, kendisini başarıya taşıma, Hı hı. kitleme, hedefe kitlenip o hedefi gerçekleştirme anlamında Afra Saraçoğlu'nun hırsı, bilmiyorsanız takip edin bundan sonra Afra Saraçoğlu'nu. Bu özelliğini takip edin. Göreceksiniz ve hayret edeceksiniz. Afra Saraçoğlu'nun hırsı bugüne kadar çok az oyuncuda rastlamışımdır. Yani medyayı yönetme konusundaki yaptığı plana sadık kalarak onu birebir uygulama çabası, her şeye rağmen, havalimanı olayı mesela, demin Arzu'nun söylediği. Yani o kadar zor bir olay ki, sen uçaktan kulaklıkla, uçakta buna karar veriyor. Kulaklıkla ineceğim, telefonla konuşuyor gibi yapacağım. Ne olursa olsun, bana ne sorarlarsa sorsun, telefona kilitleneceğim, vazgeçmeyeceğim. Hiçbir şekilde sapmayacağım bu bildiğimden ve arabaya kadar bununla gideceğim. Ama Nagi'yi gördüğünde o zaman oyun bozuldu. Arabanın kapısını açtı şoför, arka kapısını. Nagi'yi gördü arka koltukta, köpeğini gördü. Yurt dışından gelince ilk kez Nagi ile karşılaştı. Oyun bozuldu. O telefonla konuşan Afra Saraçoğlu hemen bebek sesine geçti Nagi'yi görünce. Hani telefondaydın, telefondaki insan şok olmaz mı, ne oluyor buna diye. Evet, evet. Hani telefondaydın. Peki, şimdi Lale Arzu Hanım şey demiş, bak bu da çok doğru. Estetik ve dövmesi hiç yok, duru güzellik demiş. Bu da doğru. Hiç bravo. dövmesi yok. Evet. Bravo. Burada Çok doğal doğru güzellik tespit. çok güzel. Burada doğal güzellik olarak söylemişti ama detaylandırdı bize hanımefendi Lale Hanım. Evet, doğru. O anlamda doğal güzellik demiş olabilir buradaki arkadaşımız. Peki, özel abonelerden Süreyya Hanım'ı görmedim. Süreyya Hanım her yayınımızı izliyor. Kendisine bir selam vermek isterim. Süreyya Diker bizi sonra izlersem selamımı vermiş olayım. Nelida Manzano dün gelmiş, ben görmedim. Arjantin'den özel abonem. Ona da selam olsun. Delfina Dimasio Şili'den. Delfina Hanım'la da 6 ay oldu. Özel abonem. Selam olsun. Marta Gomez yeni abonem. Marta Hanım'la hiç karşılaşamadık. Ona da merhaba diyelim buradan. Evet, geldi. Süreyya Hanım burada. Süreyya Hanım, nasılsınız? İyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Süreyya Hanım da Afram hayranı, çok seviyor onları ve her namazda dua ettiğini söyler Ay, bana da kendisi. etsin Süreyya Hanımcığım lütfen. O koskoca Afra Saraçoğlu, her namazınızda bana da dua edin. Süreyya Hanım çok iyi bir insan. Süreyya Diker çok temiz yürekli bir Ay, insan. şimdi beni Afra'yı sevmiyor sanarlar, etmezler. Seviyorum lütfen. Seviyorum dedi. Banu'ya da selamlar. Evet, Banu'ya da selam verdik. Lidya Dupi, Lidya, Fransa'dan Lidya. Lidya neredesin? Gün boyu yazışıyoruz Lidya ile. Yayın dışında hep Lidya ile o Fransızca yazıyor. Ben bazen İngilizce, bazen Türkçe, bazen çeviri yapıyorum Fransızca. Hep yazışıyoruz ama burada canlı yayında görmüyorum. Lidya çok kibar bir arkadaşımız. Özel abonem. Ona da bir merhaba demiş olalım. Peki Arzu Hanım, kuzeninize sorar mısınız? Afra Poyraz ilişkisi nasıl gidiyormuş diyor. Sevda. Yok, bir şey söylemez tabii ki. Söylenmez. 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 Onu İpek Hanım'a soracaksınız. İpek Hanım'a soracaksınız. İpek Hanım ne söyleyeceğini ben size söyleyeyim. Sonunu görmüyorum diyecek. Yok diyecek. Dün izledim sizi. Çok da İzledim, eğlendim. geldi. Yok Geldi mi? diyecek. Elektrik görmüyorum diyecek İpek. Elektrik, elektrik, evet öyle diyor. Elektrik görmüyorum diyor. Evet, Ben, evet.
Evet Bir ama enerji çıkmıyor diyor. Aşk vibe'ı almıyorum diyor. evet, ben İpek'in söylediklerinin hep doğru çıktığını görüyorum ve şaşırıyorum. Ben İpek'ten ürküyorum bazen, vallahi ürküyorum. Peki, şimdi Burcu Özberk dedin demin. Burcu Özberk'in Dua Lipa'nın ünlü Kosova, Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın evlilik haberi sonrası yaptığı paylaşım yıkılıyor. Ne demişti Arzu? Burcu Özberk bize yok mu demişti. Şu an ben de unuttum, söylemiştim. Hemen hemen Varsa okulunu okuyalım, varsa kitabını okuyalım gibi bir şey söylemişti. Burcu Özberk parti kursun oy verelim. Hakikaten aynısını söylüyorum ben de. yılların bekarlığına sitem etti. Burcu Özberk de şaka maka 37 yaşına geldi. Kitabı yok ki okuyalım, sınavı yok ki Çalışalım. çalışalım. Evet, evlilik formülünü bir türlü bulamamaktan yakındı. Kendisinde güzel ilişkileri oldu. Kısa sürdü ama mesela Alperen Durmaz'la bir ilişkisi vardı, oyuncu. Berk Atan'la ilişkisi vardı. Bunlar hep iddiaydı. Hiçbir zaman ispatlanmadı ama sosyal medyada yoğun şekilde yazıldı. İlhan Şen'le ilişkisi vardı. Çok iyi bir oyuncu. Karizmatik bir kadın, güzel bir kadın. Altın Kelebek Ödülü Afilli Aşk'ta en iyi Evet, evet. en iyi komedi, romantik komedi dalında, kadın dalında Altın Kelebek Ödüllü. Yani Burcu Özberk güzel, hoş bakılan bir kadın Evet. ve, ve yani istediği gibi bir evliliğe çeviremediğinden yakınıyor. Yani Çünkü o saydığın isimlerle evlilik olmazdı yani. Yazık. olmaz mıydı? Olmazdı. İsabet mi olmuş diyorsun? İsabet Yani mi olmuş? evet, yani şöyle, tabii ki bir şey söyleyemem ama dışarıdan görülen çok böyle sevgili hayatları, aşkları vesaireleri çok hızlı. Öyle daha hani çok hızlı, hala gözü doymamış, hala aşka meşke yelken açan adamlarla olmuyor. Biraz böyle aşka meşke, evet, görmüş, geçirmiş ama o defteri biraz kapatmak isteğiyle tutuşan insanlarla oluyor maalesef yani. Maalesef değil, güzel bir şey. O insanlarla oluyor. Yoksa bakıyorsun bir adama, gelmiş 40 yaşına, 45 yaşına, 50 yaşına, hala yeni birini tanıyayım. Hala işte Arzu'yu da tanıyayım, Ayşe'yi de tanıyayım, Fatma'yı da tanıyayım, onunla gezeyim, onunla gezeyim. Kardeşim, bu işin sonu yok yani. Hani birinde karar kılmanız gerekiyor. O yüzden Burcu Özberk'e çok katılıyorum. Yani Dua Lipa'nın da çok güzeldi düğün resimleri. Nasıl yakışmışlar. Böyle bütün herkes aşık olma isteğiyle yanıp tutuştu yani. Dua Lipa da çok hayal kırıklıklarına Evet. uğramıştı. Yani o da mutluluğu bulana kadar bayağı bir e, ne bileyim ben erkeklerden yana Çok şansı çekti yaver o da. gitmemişti. Evet, yani Evet. o kadar şöhretli, o kadar varlıklı bir insan olmasına rağmen bu işler istemekle de olmuyor be Arzu. Yani Tabii. kısmet bu. Şans ya, şans. Allah herkesin karşısına iyi, gerçekten Allah'ı seven, Allah korkusu olan, iyi yetiştirilmiş, iyi kadınların elinde yetişmiş güzel adamlar ve iyi kadınların elinde yetişmiş güzel kadınlar nasip etsin. Çünkü böyle enteresan yetiştiriyorlar, erkeği de kadını da pohpohlayarak, sen iyisin, karşındaki şöyle, sen hep üstün olacaksın vesaire vesaire. Kimse kimseye değer vermiyor, kıymet vermiyor bu çağda. Dolayısıyla iyi bir anne yetiştirilmiş bir adamı ben mesela 500 metre öteden tanırım ve bilirim yani. Hani böyle merhameti olan iyi adamlarla isteyen herkes karşılaşmasını diliyorum yani. Ya da erkek tarafından da iyi, merhametli, vicdanı olan kadınlarla bekar adamların da karşılaşmasını diliyorum. Çünkü şu anda aşk çok berbat halde. Yani aşk diye bir şey kalmadı da. Yani insanlar çok enteresan, kimse kimseye güvenemiyor, kimse aşık olamıyor. Aşık olmak ne demek? Bunun anlamı unutuldu. İşte birini beğenip bir yemeğe gitmek, birbirini tanımaya çalışmak falan. Bunlar unutuldu yani. Bitti artık o devir ama umarım ki bu sonudur, dibidir. Bir şeyin dibini görmeden yukarıya çıkamazsınız. Hani böyle artık en dibini görüp o güzel, mesela aşık olmak şahane bir his. Birine güvenebilmek,
Ondan sonra inanılmaz önemli bir hadise. Bunu unuttuk yani. Hepimizin kalbinin çarpacağı zamanlarda herkes aşka küstü ya. Gerçekten bak benim etrafımda diyelim ki 100 kişi var. 99'u aşka küstü. Yani bu maalesef çağımızın da getirdiği bir şey. O kadar hızlı yaşıyoruz ve o kadar yolundan çıktı ki her şey. Şimdi aklıma geldi. Mesela bu arkadaş siteleri, arkadaş uygulamaları var ya. Hı hı. Onlar aslında hemen hepsi yatıp kalkma. Lütfen bu tabirimi kusura bakmayın. Erkekle kadının tanışır tanışmaz birlikte olma arzularını yerine getirmek için kurulan siteler ve gerçekte de uygulamada da öyle oluyor. Arkadaşlık uygulamaları, isimlerini bilmiyorum ama dünya çapında meşhurlar var. Devamlı ardı arkasına ya haber okurken pat diye önüne reklamı gelen sayfalar işte anlayın. Evet, evet. Yani bir kız arkadaşıma sormuştum. Beraber programda yorum yaptığımız yıllar evvel rahmetli Erol Köse'nin programıydı. Ben de orada yorumcuydum. Bir tane de yanımda arkadaş vardı. O sayfalardan çıktığını, o uygulamalarla erkeklerle çıktığını filan ne var diyor. Neden? Niye oralardan filan? Diyordu bir daha görmüyorum. Yani dilediğim gibi beraber oluyorum. Bir daha görmüyorum. Ya dedim bu böyle bir şey olabilir mi? Bu hayat mı? Ama herkes öyle dedi. Herkes onu onun için kullanıyor dedi. Ben şaşırdım. Gelmişim o zaman 50 yaşındayım ama şok oldum, şaşırdım. Ben de hala zannediyorum ki safım. Bizler çünkü eski nesil olduğumuz için görücü usulüyle evlenen anne babaların çocukları olduğumuz için evimizde işte neyse olduğumuz için ben zannediyorum ki orada hakikaten tanışıyorlar insanlar. Çay içmeye çıkıyorlar, kahve içmeye çıkıyorlar. Yok ya. El ele deniz kenarında yürüyorlar. Ben ondan sonra aileler tanışır ileride 6 ay, 8 ay sonra söz takılır. Ben o sayfaları, o uygulamaları onun için zannediyorum biliyor musun? Sen öyle mesela ona saygı duydum ben. Neden? Çünkü benim etrafımda tanıdığım insanlar o diyor ki benim amacım bu. Tanıyayım bir daha kimseyi tanı. Benim etrafımda geçen hafta bunun kavgasını yaptık. Ben çok karşıyım bu aplikasyonlara. Ama katılana da bir şey demem. İnsanın çevresi yoktur vesairedir. Ama benim için çok katı kurallar var. Ben ölsem, gebersem, sürünsem hayatımın sonuna kadar yapayalnız kalacağımı bilsem asla ve kata bir aplikasyonda o tanışma platformunda ne resmimi yüklerim, o kadar büyük konuşurum, ne biriyle tanışırım. Zaten yani de ki geberdin, öldün, çok mecbur kaldın. Dediler ki işte muhakkak koyacaksın. Ben gidemem o insanlarla buluşmaya. Zaten gittiğin zaman, affedersin, zaten gittiğin zaman erkeğin senden beklentisi aynı. Hep aynı, Tabii. değişmez. Sen yarın yine çıkalım, hadi bugün böyle bitsin bu gece falan dediğin zaman adam der ki aa deli mi ne? Tabii 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 Deli tabii. mi de ne çıkacağız yarın kızım? Hadi gitmiyor muyuz otele ya da benim evime gelmiyor musun? Anladın mı? Evet Çünkü evet. insanların beklentisi, kadının da beklentisi o, erkeğin de beklentisi o. İşte bu Evet. yüzden kadınlar evlenecek adam bulamıyor. Erkekler de bu yüzden evlenecek kadın bulamıyor. İşte ben bunları söyledim. Geçen hafta çok hararetli bir tartışma oldu. Senin de tanıdığın birisi benimle iddialaşıyor. Şimdi ben sizden çok daha yeni nesilim. Konuşanlar da benden yeni nesil. Ben dedim ki kardeşim oradan sevgili, koca vesaire bulamazsınız dedim. Beni köylü olmakla suçladılar. Gerici olmakla suçladılar. Böyle bir sürü. Hayır dedim gerici değilim. Hayatta hiçbir köyüm yok. Ne anamın köyü var, ne babamın köyü, ne köy hayatı gördüm, ne gericiyim ne bir şey. Ben sadece dedim benim aklım ermiyor. Yüzlerce insan var. O onu kaydırıyor, o onu kaydırıyor, o onu seçiyor. Gidiyorsun bir kere hiç tanımadım. Ben bu yaşımda korkarım. Bana hiç tanımadığım biriyle git şurada kahve iç de vallahi ölürüm korkudan yani yapamam. Bak kaç yaşındayım mümkünatı yok. İkincisi gururuma yediremem. Ben kimseyi bulamadım. Bir aplikasyona girdim. Oradan aranıyorum. Bu şeyle yaşayamam ben yani mümkünatı yok. O yüzden çok enteresan. O yüzden onu söyledim. Hani o senin arkadaşın demiş ki ben görüyorum, tanışıyorum, bir daha tanımıyorum. Bu okey. Bunu bilin. Ben de bunun aynısını söyledim. Bunu bilin. O insanlar sizi bir daha tanımayacak. Sizi bir daha görmeyecekler.
Eğilmeden geç aşkım. Eğilme geç. Ondan sonra sizi bir daha tanımayacaklar. Bunu kabulse senin ruhun, bedenin okeyse bununla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Bu da olabilir. Ama kalkıp da bana sen girmiyorsun, sen köylüsün, sen gericisin, bilmem ne falan bu şeylere gerek yok yani. Girenleri de görüyoruz Bilal'cim, etrafımızda görüyoruz. Hiçbir adam oraya giren kadına değer vermiyor. Oradaki hiçbir kadın da oradaki adama değer vermiyor. Sadece hayvanların yaşadığı gibi, çok özür dilerim, ileriye de gitmek istemiyorum. Hani kedi köpek Mart ayında sokakta çiftleşir ya. Onlar gibi bir şey oluyor. Bak bunu yapana da saygım var. Ben kimseyi kınamam, kimseyi eleştirmem, kimseyi yargılamam. Herkes ruhu, bedeni, hayatı, ailesi, ahlakı nasıl istiyorsa öyle yaşamakla mükellef. Ama benim ruhum, benim bedenim, benim yaşam tarzım ne oraya girmeyi kaldırır ne biriyle buluşmayı kaldırır. O yüzden buluşana da saygı duyuyorum ama buluşmayanlara ve orada olmayanlara laf söylediklerinde ben çıldırıyorum. Çok konuştum, sözü sana veriyorum. Yok, 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 haklısın, haklısın. İşte o yüzden yani her şey değişti, her şey yozlaştı, her şey çok basite indirgendi, ucuzladı, değersizleşti her şey. Ben mi geri mesela ben de düşündüm. Ben her şeyde kendimi sorgularım. Acaba dedim benim mi kafam çok geride kaldı? İzleyenlerden de rica ediyorum söylesinler. Çünkü ben de çok hani şeyde Sana kaldım. hak veriyorlar, sana Ha, hak veriyorlar, onu gerçekten diyorum. dedim ben mi gerici kaldım? Çağın mı gerisinde kaldım? Yani onu da sorguladım biliyor musun? Çünkü bana bir şey yöneltildiğinde her tarafını incelerim ben. Bu da olmuş olabilir. Çağ değişmiş olabilir. İnsanlar orada olabilir. Biz yanlış görüyor olabiliriz ama benim gördüklerim hiç iç açıcı şeyler değil. Hiç oradan tanışmaya gidip de ilişkisi olan tanıdığım bir insan olmadı. Bu da enteresan geldi. O yüzden buradaki insanların yorumunu da çok merak ediyorum. Sana hak veriyorlar insanlar. Bizi izleyenler zaten aşağı yukarı o konularda sana hak veren insanlar. Senin gibi düşünen, benim gibi düşünen insanlar. Çılgın insanların böyle sayfalarda, bizim gibi sayfalarda işi olmaz. Onlar geceleri belli bir saatten sonra, 2'den 3'ten sonra odalar oluyor. O odalarda garip garip şeyler Ya konuşuyorlar, belki ama paylaşıyorlar. bak şu da vardır. Ben şimdi atıyorum küçük bir yerde yaşayan bir kadın eş istiyor. Gerçekten niyeti iyidir falan oralara giriyordur. Onları da üzmek, kırmak istemem. Ya da hakikaten daha küçük bir toplumda yaşayan bir adam az da olsa vardır. Ama onların da işte karşılarına çıkanlar o iyi niyetli insanlar buluşamıyor. Bütün kötü niyetli insanlar birbiriyle meç ediliyor orada. Üst üste geliyorlar şey olarak resimsel olarak. Sonra da bunlar oluyor. Sonra da aşk yok kardeşim. Senin orada burada resmin var, o var, bu var. Aşkı nereden bulacaksın yani? Aplikasyondan mı? Bulamayacaksın. Olmayacak. Evet, zor, zor öyle yerlerden aşk çıkmaz. Yani sosyal medyada, internette tanışıyor insanlar. Oluyor artık o pek çok çift öyle tanışıyor ve evleniyor ama bu aplikasyonlar ayrı bir olay. Onlar apayrı bir Sosyal konu. medyadan da nasıl tanışıyorlar onu da bilmiyorum. Bana hep bey amcalar yazıyor Instagram'dan falan. Yaşlı, ölmüş, gömülmeyi unutulmuş bey amcalar yazıyorlar. Arada bir görüyorum falan. Hiç böyle yakışıklı, güzel karakteri olan birileri yazmıyor yani. Gerçi yazsa da cevap vermem de. Hep bey Çekinirler amcalar. onlar çekinirler senden. Bu kadar Evet. güzel bir hanım bize bakmaz derler. Yok hayır Boşuna benim halim yorulmayayım derler. tavrım o kadar belli ki bence ürküyorlar. Aman bu deli bir şey yazarız bizi rezil eder falan filan diye korkuyorlar bence. Zaten yazmasınlar da ben espri yapıyorum yani. Evet. Dostlar, yarın pazartesi biz yarın yine Arzu Altıntaş'la birlikte olacağız yayında. Arzu Altıntaş'la yine Arzu'nun bu güzel yorumlarına yarın devam edeceğiz dinlemeye. Arzucuğum, 1 saati doldurduk. 1,5 dakikamız kaldı. Eee, Bu konuda başka eklemek istediğin bir şey var mı? Yani herkesin Evet. arzu ettiği aşkı çabuklukla bulmasını diliyorum. Çünkü hepimiz aşktan muzdaribiz. Sen şimdi evli, barklı, çocuklusun, bilmezsin. Biz bekarlar olarak kimse kimseyi bulamıyor. Kimse kimseye güvenemiyor. Herkeste bir güvensizlik problemi var.
kalpten evlenmeyi arzu eden, kalpten birisiyle düzgün bir ilişkim olsun diyen bu güzel babalar gününde tüm kadınların, tüm erkeklerin aradığı aşkı bulmasını, bir gün onların da anne baba olmasını isteyenlerin diliyorum sadece. Peki arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Yarın yine birlikte olacağız saat 18'de inşallah. Yarın görüşmek üzere. Arzucuğum çok teşekkür ederim canım. Ben teşekkür ederim. Renk İzleyen kattın. herkese de teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi yine renk kattın yayınıma. Sağ ol. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sevgiyle.